fazla yankılanmıyordur. Umuyorum. Birden mi geçtik canlı yayına? Dedim hep geç kalıyordum. 11'den önce yayın açacağım dedim. Ancak 11'e 5 var. Şu an kimse yok mu? Nasıl yani? Yayında değil miyim? Hmm. Niye böyle oldu? Bir bakayım bakalım. Ben herkese açık yapmadım mı? Bir terslik mi var? Hello to Italy. Yes. Hmm. Yes, I was at Rome, Italy. Before 2 years ago, I was at Milano and Cinque Terre, Portofino, that places. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben buradan okuyorum mesajlarınızı. Çünkü oraya yaklaşmayayım dedim ki. Evet, böyle. Nasıl oldu? Biraz değişiklik olsun dedim. Yer değiştireyim. Güzel olmuş mu burası? Oh, Napoli, South part. Can you speak Turkish? Türkçe konuşuyorsunuz. Ya bu ayakkabı bilemedim ya. Yani giydim ama çok sarı sarı. Yani şu ayakkabıların zarafeti varken yani değil mi? Bu arada ben şu an hala kararsız kaldım. Ne okuyacağımı birlikte karar vereceğiz. Önce şunu çıkarayım. Bu çorabımı bile kaçırabilir bu ayakkabı. Hayır, kaçıracak. Bir de küfür edecektim. Gerçekten. Yani kaçırabilir. Delik o yaptı çorabımda. Seni lanet ayak. Şu zarif şeyleri giyeyim de kendime geleyim. Evet, şimdi çok daha iyi oldu. Kafa kırar o ayakkabılar. Başka da bir işe yaramaz. Yolda görürseniz ayaklarıma kapanabilir misiniz? Bilmem ki nasıl bir tepki olur. Yani bilemedim. Ya bence kapanmayın. Merhaba deyin önce. Kendinizi tanıtın. Evet. Sonra çıkarırım. Şöyle biraz baktık mesajlara. Değil mi? Yani klasik işte. Klasik dediğim böyle olur. Ama ne okuyacağız? Yani ne okuyayım bugün? O zaman şöyle bir oyun oynayalım mı? Ama size başka haberim de var. Ay teşekkür ederim. Şöyle bir şeyim de var. YouTube bir düzenlemeye gitti sonunda. Şöyle bir şey oluyordu. YouTube'dan üye olmak isteyen kişiler e, Türkiye içinde üye oluyordu gayet rahat. Ama yurt dışından özellikle Avrupa'dan, Amerika'dan üye olmak isteyen kişiler çok yüksek ücretlerle karşı karşıya geliyorlardı. Yani 500 euro, 500 dolar gibi ücretler ve bu bence de çok fazla. Yani hani aylık üyelik için. Şöyle oturuyorum. Neyse. Yalnız YouTube sonunda bir düzenlemeye gitti ve ben de bunu onayladım. Artık YouTube'da bana savaşçı üye, kıdemli savaşçı ya da imparator üye olmak istiyorsanız yurt dışında Türkiye'deki fiyatlarla bana üye
olabilirsiniz. Katılabilirsiniz yani artık. Siz Avrupa'daki takipçilerime söylüyorum. Yani diyelim ki benden daha fazla, video görmek istiyorsunuz. Daha fazla çoraplı yayın, ayakkabılı yayın, böyle daha fazla ayaklar falan istiyorsanız, YouTube'da katıla üye olun derim. Bir fiyat düzenlemesine gidildi. Artık Avrupa'da da Türkiye fiyatıyla aynı konuma geldi. O yüzden üye olabilirsiniz. Evet, jartiyer gibi şeyler de var. Bu sizin bileceğiniz iş. Yani ben, gerçek kraliçeler öyle sahibelikler falan yapmazlar. Yani benim durumum çok daha farklı ve ben zaten bunu Türkiye'deki üyelerim var, Avrupa'dakilere söylemiş oluyorum. Bunun için ayrıca da bir, video çekerim ama ya bu müjdeyi vermek istedim ve şimdi de ne yapalım? Bir kitap seçelim, değil mi? O kadar kararsızım ki en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Aynen öyle. 3.500'de yalnız, YouTube bunu şey yapınca 4.000'e çıktı. Yani hepsini benim kabul etmem gerekti. Üyeliklerinizde bir düzenlemeye gittik. Artık Avrupa'da bu kadar olacak, Türkiye'de bu kadar olacak, böyle böyle onaylıyor musun dedi. Ben de onaylıyorum dedim. Yani çünkü dediğim gibi artık, Avrupa'da da 114 euro gibi bir, para. Ya, gerçekten pişman olmazsınız. I'm saying to Italy, France, Germany, because I know that lots of people are watching me from there, so you can watch me more and with, English subtitles for the, broadcast. Evet, lütfen bana şimdi, bakalım belki de bana, şöyle birazcık size seçenek şey yapalım mı? Kütüphaneye bakalım mı? Ne dersiniz? Bugün böyle birazcık, interaktif olmak istedim. Keyfim yerinde. Evet. Sayılar mı okusak mesela? Hani bugün mesela hangi sayıyı okuyup 3 diyebilirim, 4 diyebilirim. 4 diyesim daha çok var. 3 daha özel bir sayı. 3 için özel bir şeyler yaparım. Ama mesela sa ay, sayı mı okusak, yoksa mesela yine sembollerle ilgili bir şey okuyabilirim. Ya, sanki sayılara elim gidiyor ya da, Kent, Kent değil, Kelt-Cermen paganizmi. Geçenlerde, Cermenler falan okuyordum ya ama yok, bugün buna girmeyelim. Sayılar diyelim ya. Ben sayılar diyeceğim galiba. Öyle mi? Bugün ayrı enerjim var, teşekkür ederim. Keyfim yerinde ya, yani. Güzel haberler de alabilirim. Yok, şöyle bir şey, bir tanesi aynı kaldı, bir tanesi arttı. Yani, ben de çok karıştırmak istemedim, sayfayı bulamıyordum. Ayrıca o kıdemli savaşçıyı değiştirip şövalye yapacağım ismini. Ya, ama gelin yani, gerçekten arada çok eğleniyoruz. Emm, evet, bakıyorum. Medusa olur, Aztek mitolojisi olur, hükümler falan. Yani, sayı falan şey yapmak istemiyorum. Direkt bir masal da seçebilirim. Türk mitolojisi de olabilir. Ne olur bana fikir verin. Şöyle bir tane şey diyen birinin, belki de bana böyle bir renkli, süper teşekkür yapan kişi dediğini yaparım, okurum. Patreon'un fiyatı ne kadara geliyor bilmiyorum ama Patreon evet gerçekten bu işin nirvanası. Çünkü ben Patreon'da yatak odasında felsefeden okudum mesela. Yani onu her yerde okuyamazsın. Direkt kapatırlar. Shinto'nun yolu. Yok, bunun için Japon bir konsept yapmam lazımdı. Yani bugün öyle konsept de yapmadığım için ya o kadar şey oldum ki ezoterik astroloji. Astrolojiden de yapsak yoksa? Teşekkür ederim. Ya nasıl olur? Hala 50 kişi izliyor sadece. Gerçekten yani.
Gidiyorsunuz, bir sürü komedyenleri falan, bir şeylere, kadın komedyenler falan oluyor yani. Alasını yaparım ben. Bir parfüm işine girmiştim. Astroloji mi okusam yoksa size? Ne dersiniz? Ama bunlar size biraz kazık kazık değil dedim ya. Zor mu gelir? Türk mitolojisi. Tamam, bakacağım Mustafa Bey, tamam. Sizi kırmam. Zeytinyağı aşkına. Anladınız. Türk mitolojisi 101. Evet. Orta Dünya diyor. Dünyanın göbek delikleri. Evet, Türk mitolojisi okuyabiliriz. Neden okumayalım? Biraz izleyen kültler. Evet, o zaman peki soruyorum. Burada da kültleri okuyacağım. Evet, birazcık kültürlerine bakalım. Kültlerden başlayacağım, ondan sonra teşekkür ederim. Ama gelsin şöyle, ya şey yapamadım. Bakalım, normalde bu hareket etmiyor ama. Normalde WhatsApp'ta falan görüşme yaptığım zaman kamera beni takip ediyor. Burada da yapacak sandım. Hımm. Yağın kilosu ₺109 mı? Yok öyle değil ya, 300-400 falan değil mi zeytinyağın kilosu? Burada hareket etmedi kamera, böyle bir şey denemiştim. Thank you. Today, just today I'm good. Bir de sonunda iyileştim. Ayağım düzeldi. Hâlâ biraz ağrıyor. Bugün spor yaptım. Nezlem geçti gibi hâlâ burnum akıyor falan. Damlalara birazcık şeyim var ama yani yine de geçti, iyileştim falan. Yani sağlık çok güzel bir şey. Herkese sağlıklı bir hayat diliyorum. Yani gerçekten. Hani herkesin sağlığı iyi olsun. Yani sağlık sektörü belki batabilir ama yani içten kalpten dileklerim bunlar. Ay, şu ayakkabılarla. Neyse, evet, geçti gitti. Yarım mı çıktım? Teşekkür ederim. Ay, ben yalnız kazak giydim şöyle. Tamam, açık bir kazak ama ısıtsın diye klimayı da açtım, yanıyorum. Biraz da uzaklaştırayım, kameraya sığayım. Yani şöyle bir şey, biraz kilo almış olarak 50 kilocuk, 1,60 boyunda, 37-36,5 ayak numarasında ufacık bir kadınım yani. Nasıl sığmam, değil mi kameraya? Hani soruyorsunuz ya, onları da cevaplandırmış oluyorum. Şimdi Türk mitolojisinden kültler okuyorum. Şimdi kültler diyor. Yani Kürtler demiyorum. Kültler. K-Ü-L-T. Şimdi oradan da şey seçeceğiz. Şimdi diyor ki dini inanç sistemlerinde tanrı ve tanrıçalar dışında kutsallaştırılmış bir takım yerler, cisimler, hayvanlar vardır. Yaygınlaşmış, kitlelerce kabul edilmiş, etrafında ritüeller gelişmiş bu kutsallar en genel olarak kült kavramının şemsiyesi altına konulabilir. Kültler maddi ve manevi pek çok sebebin bir araya gelmesiyle oluşur. Kutsal bir kökene bağlanıp tapınılmaya değer bulunur. Onlar için geliştirilmiş bu ritüellere anlatılar eşlik eder. Türk inanç sisteminde doğa unsurları değinmeden kültlerden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla her şeyin bir ruhu olduğuna ve bir bütün içinde yaşadığına inanılan şamanist dünya görüşünde dünyanın unsurları elbet kutsalların başında gelecektir. Fakat kutsallar için kullanılan kült kelimesinin tapınma anlamına gelmesi, Türklerin bunlara taptığı anlamına gelmiyordu. Halk bu unsurları kutsal olarak görüyordu ve bu kültlerle bağlantılı olarak oluşturdukları kendilerine has yöntemleri vardı. Kutsal olarak gördüğü
gördükleri bu unsurlara saygı duyuyor, onların gazaplarından korkuyor, onlara birer canlı varlık gibi muamele edip memnun etmeye çalışıyorlardı. Karşılıklı sınırları belli olan bir iletişim haliydi bu. Elbette insanların bu kadar yakın bir iletişimde olduğu bu varlıklarla ilgili paylaşacak birçok tecrübesi, anlatacak çokça hikayesi vardı. Şimdi belki de hepsini okur muyum? Okur muyuz? Okuyabiliriz belki. Öncelikle neye başlayacağız? Neyle başlayacağız biliyor musunuz? No, I don't speak French. Just English. And I can understand a bit Greek and German. Very little German. For Greek, I can understand lots of words because too much Greek friends. Evet, kameraya sığamıyorum. Ses az mı geliyor? Ses az mı gerçekten? Deneme bir 2 3. Ya şimdi bana böyle çukura bir şey atıyorsunuz. Şuradan bir kontrol. Gayet iyi diyorsunuz. Neyse devam edelim ama sonra bitiremeyeceğim. Şu an mikrofon koymadım. Evet, o dediğiniz markayı alacağım. Reklam olmasın diye diyeceğiz. Saramonic mi ne vardı? Samsung Saramonic vardı bende. Ya takmadım. Şu an çok değişik bir tripoda taktığım için onda mikrofon takamıyorum. Ya özellikle dedim bir de burnum akar falan. Hiç bugün mikrofon takmayayım dedim. Tamam alacağım onu. Ya da biri artık hediye eder. Ya belki Almanya'ya gidebilirim, oradan alırım dedim ya. Yani. Kalenita. But we are not sleeping. Ah, Kalispera. Okay. Oh, devam ediyorum. Yer ve su. Yer su, yeryüzünün sahibi veya sahipleri koruyucusudur veya koruyucuları. Kelimelerin çoğul hallerinin nereden çıktığını merak edecek olursanız bu durum yer-su üzerine birbirinden farklı görüşleri ifade ediyor. Türk mitolojisinde yer-su isminin yeryüzü tanrısı olan özel bir tanrıyı ifade ettiğini düşünenler de vardır. Bu ismin yeryüzündeki koruyucu ruhların tamamını ifade ettiğini düşünenler de vardır. Bazı araştırmalar Yersu isminin bir yeryüzü tanrısı ifade ettiğini söyler. O tıpkı gökteki ülgen gibi kendi başına bir varlıktır. Göktürk kitabelerinde geçen üç kutsal isimden biridir. Öyleyse gök tanrı ve Umay nasıl bir varlıksa, yer sununda öyle olduğu söylenilebilir. Karşıda da sulu bir resim vardı. Doğa, doğanın koruyucu ruhları da bu müferit tanrıdan başka bir inanç kolu olarak incelenmelidir. Diğer yandan yer sunu tek bir bütünün büyük bir doğa algısının ismi olduğu görüşü de vardır. Yani doğadaki dağ, taş, ağaç, ateş gibi yeryüzü unsurlarının koruyucuları ile nehir, gök, kaynak gibi su unsurlarının koruyucularının tamamı yer ve sudur. Aslında bu koruyucular daha büyük bir bütünden ayrılmış birer parçadır. Buna yer ana, mitolojik ana gibi isimler verilmiştir. Dolayısıyla burada tek bir tanrıdan değil, bir yer su koruyucuları sisteminden bahsedilmektedir.
içinde her iki görüşün de varlığından şüphe duymadığı yersu ruhlarını inceleyeceğiz. Türk mitolojik sisteminde insanın yaşadığı yer olan orta katman yani yeryüzü yalnız bırakılmamıştır. Sadece insanları değil yeryüzündeki tüm canlıları gözeten koruyucuları vardır. Bunlar gök katmanına ait değildir. Yeryüzündeki kutsal güçlerdir. Bu güçler insanla sıkı bir iletişim içindedir. Sahip ya da koruyucu anlamına gelen iye, ezgi kelimeleriyle tamlama oluşturacak şekilde isimlendirilebilirler. Dağ ezi, orman iyisi gibi. Ancak bazen, örneğin Wilhelm Radloff'un derlemelerinde bu güçlerin birer tanrı gibi olduğu ve görüldüğü, isimlendirildiği görülür. Bu derlemelere göre yeryüzünde tam 17 han, sahip, koruyucu, kutsal ruh vardır. Bu hanların en güçlüsü Yo ya da Yökan'dı. Yokan dünyanın merkezinde bulunan ve en yükseğe uzanan çam ağacının dibinde otururdu. Bu ağacın ucu da Yokan'ın ne kadar önemli bir varlık olduğunu gösterir biçimde Ülge'nin evine kadar uzanırdı. Yakınlarda Yokan yerine onun özelliklerine sahip Aan Allahçın Hutun adlı bir ruh vardı. Aan Allahçın Hatun dünyanın en büyük ruhuydu. İnsanları, hayvanları ve tüm doğayı korumakla görevliydi. İnsanların doğaya zarar verdiğini görünce çok üzülür ve ağlardı. Hmm, evet bu değişik. Yeryüzünün 17 hanından diğer ikisi olan Yokan'ın iki oğlu Sö ve Temirkan'da insanların kendilerine sundukları adakları kabul ederdi. Dördüncü han denizlerin ve yeryüzündeki suların hakimi Talay Kan, beşincisi Adam Kan, altıncısı Abakan Nehri'nin koruyucusu ve yağmurlardan sorumlu olduğuna inanılan Abakan Kan, yedincisi Altay halkının koruyucusu Altay Han, sekizinci Han Kemçik ve Yenisey nehirlerinin sahibi Kırgız Han'dı. Diğer hanların ise Yabaş Han, Edar Han, Yabır kan, Kayra kan, Puysan kan, Parbi kan, Mansar kan, Pırçu kan ve Oktu kanlı. Ya kendimi şey hissettim böyle garip bir edebiyat dersinde. Hani böyle eski Türk şeyleri falan anlatılırken lisede biz dalga geçerdik bazen nasıl kelimeler falan diye. Şu an öyle hissettim kendimi yani. Şamanist düşünüş biçimine sahip Altay halkı bulundukları bölgelerde hayatlarını etkileyen önemli mekanları kutsuyor, buralara bir isim veriyor ve kişiselleştiriyordu. Ünlü Türkolog Abdülkadir İnan'ın da belirttiği gibi bir şamanist dağlardan ve ırmaklardan bahsettiğini, dinlerken bunun gözle görülen dağlardan ve sulardan mı yoksa bu coğrafi isimleri taşıyan insan oğullarından mı bahsettiğini fark etmek güçtür. Yani insanlaştırma hali. İki bölüm daha okuyayım mı? Mesela Kutsal Dağ ve Taş ama o da uzunmuş. Bir de Orman ve Av diyor. Kadın. Ah, bir yerden bir pembe teşekkür gelmiş. Göremiyorum. Me hmm. Did you say me mature? Mature? I'm not sure. Ya ses gerçekten mi az geliyor? 1,5 kilo yok Aydın değil. Aydın'dan yazmıyor kendisi. Ayrıca 1,5 kilo ne demek ya? Yani 1,5 kilo o kadar mı? Lütfen yani zaten öyle.
Evet, biraz daha okuyayım mı? Okuyalım o zaman. Uzaktan mı az geliyor? Masal değil bu. Anadolu Lisesi. Ya, ben de gramer çok iyiydi. Ya, o kadar gramere odaklanıyorduk ki, yani, pratiği biraz böyle atlamış oluyorsun. Çok fazla gramere dikkat ediyorduk. Ay, aman şu ters bilmem ne falan. Teşekkür ederim. O zaman bir parça daha okuyorum. O zaman, ne yapıyorum? Yakınlaştırıyorum. Burada bir şey mi engelliyor? Buraya koydum ya, belki sesin gelmesini engelliyor mudur acaba dedim. Bir düzenek değişikliği yapacağım o zaman. Madem öyle, biraz kamera aşağıda olacak ama öyle bir kasmıştı ki belki şu an daha iyi gelebilir ses. Güzel miydi? Ya, şöyle bir şey, benim gerçek saçımın uzunluğu bu kadar. Bu gerçek saçım değil. Şimdilik taktırdım. Hı hı. Birçok çizgi filmde kurgusu bir karaktere yüklenmişti adam. Ha. A! Bruno heykelinden çizgi filmde de Bruno'yu kullanmışlar diyorsunuz. Olabilir. Yani saçımı uzatıyorum. Uzattığım zaman benim saçlarım muhteşem. Şu an daha iyi değil mi? Galiba öbürü engel oluyordu sesin gelmesine. İlişkilerle ilgili kitap bekliyorsanız şöyle söyleyeyim, ben aslında, Taocu cinsellik, evet, Tao seksi ile ilgili bir kitap vardır. Çok iyi bir kitap. Birden fazla kitap var zaten elimde. Yani bunlardan aslında ders gibi çalışmalar yapıyorum, kitaplar okuyorum ve anlatıyorum da. Ama bu da İmparator Yayın'da ya da daha da rahat ettiğimiz Patreon yayınında. Patreon yayınında böyle şey durumu olmuyor, sansür mekanizması olmadığı için. İtaatkâr yazdım ama itaatkârı bir kere YouTube'da okudum ve yayın kapandı. Bu peruk değil ya, bu peruk değil, kaynak. Kamasutra'da biraz okumuştuk. Kamasutra da aslında tam bitmedi. Yok, kesin alacağım demedim. Bir parça daha şey yapalım, hadi biraz daha okuma yapalım. Ondan sonra yayını kapatacağım ve üyelere yayın açacağım. It's real hair. It's from real hair. But it's something they are putting to my real hair. Gözlük taktığım zaman, saçımın uzun saç nasıl olacak merak ettim. Biraz da sıkılmıştım. Üyelik hediyesi diye bir şey yapamıyorum. Yani böyle bir şey yok. Ha, üyelik alan biri olur ve ondan sonra benden bir jest ister, o zaman yapabilirim. Ayçiçek yağı kullanmıyorum. Sadece zeytinyağı, tereyağı ya da saf yağ kullanıyorum. Teşekkürler. You don't understand. But the other day, Sunday, I will put some subtitles, and so you can understand me. Oo. Uzakta da olsa ama ne yaparsanız güzel şeyler pahalıdır. Benim yayınlar da pahalı. Ne yapalım? Kutsal Dağ ve Taş. Heybeti, göklere yakınlığı ve gizemiyle insanlarda alışkanlık hissi uyandıran dağ, Türk kültüründe de bu güçlü imajını korudu. Hatta üzerine farklı bağlamların eklenmesiyle kutsalın ta kendisi haline geldi. Türkler, dağ Türkler için pek çok anlam ifade ediyordu. Dağ ana baba gibiydi.
Türk milletini Ergenekon destanındaki gibi koruyup saklamıştı. Türk'ün tarihini değiştirecek kahramanı alıp büyütmüştü. Bu yüzden doğrudan soyun korunmasıyla beraber anılıyordu. Dağlar ataların ruhlarının mekanıydı ve her daim güven hissi verirlerdi. Dağların isimleri de atalar ve dağlar arasındaki ilişkiyi hatırlatacak şekilde konmuştur. Orta Asya'daki dağların isimleri mübarek, mukaddes, büyük ata, büyük Hakan isimlerine, e, büyük Hakan anlamlarına gelen sıfatlarla kurulmuştur. Han Tanrı, Busta Ata gibi. Bütün Türk halklarının saygı duyduğu ve onlar için daha derin bir anlam ifade eden dağlar Ötüken ve Altay'dı. Ötüken Dağı ve onun ormanı Ötüken Yış Türkler için merkeziydi. Buraya sahip olmak Türk devletinin ve hükümdarının göreviydi. Ancak burayı ele geçirmekle devlet tamamlanabilirdi. Ötüken Bozkırlı Türklerin vatanıydı. Hatta ona Ötüken Ana diye seslenirlerdi. Türklerin ilk vatanı olduğu halde işaret edilen Altay Dağları da hem kelime anlamı hem de metaforik olarak Türklerin altın dağıydı. Değerliydi ve madenler bakımından zengindi. O kadar uluydu ki tanrılara erişilebiliyordu. Bilinmeyen bir zamandan beri şamanların dualarında atalar tarafından takdis ediliyordu. Ey mukaddes ve geniş Altay'ın yargı yeri, durmadan kısmet veren Altay, bizi yıpratmamak için hüküm veren Altay, saçları ağarmış, ihtiyarlarımıza istirahat sağlayan Altay, yer ve denizler yaratıldığı zaman ata babamızın takdis ettiği ve taptığı Altay. Atalar öldüğünde onların ruhlarının mekanı yine dağlardı. Dört unsurla yaratılış efsanesinden hatırladığımız üzere dağdaki bir mağarada ilahi birleşmeyle Ay Ana ve Ay Ata dünyaya gelmişti. Yılın belirli dönemlerinde insanlar buraya çıkıp mağaranın girişini çiçeklerle bezer, atalarına şükranlarını sunardı. Ata mağaraları büyük Hunlar ve Göktürklerde de vardı. Çin kaynaklarında da Türkler için kutsal olan mağaralardan bahsedilir. Bunlara hükümdar önderliğinde ziyaretler düzenlenir, kurbanlar kesilir, etrafına kayın ağaçları dikilirdi. Kutsal hikayelerden sonra oluşan destan ve halk hikayelerinde kahraman silahlarını, atını, zırhını bir mağaranın içinde bulur. Bu silahlar genellikle kendisinden önceki kahraman atalarından kalma silahlar olurdu. İslami dönem metinlerinde de bu motif tekrar edilirdi. Dağ her zaman Türkleri koruyup kollar. Yerine demir gibi çakılmış, yardıma hazır bir halde öylece beklemektedir. Kutsal Dağ'a yapılan saygısızlığın sonu ise felakettir. Bu durum bir rivayette şöyle anlatılır. Gökten bir ışığın iki ağacın arasına inmesiyle oluşmuş yeşimden bir kaya vardı. Türkler bu kayayı bulduğu dağı kutsal kabul ederdi. Kayayı güçlerinin kaynağı sayıyorlardı. Nesiller sonra Yuluntigin adlı bir hükümdar başa geçti. Yuluntigin oğlunu Çinli bir prensesle evlendirdi ve bu Çinli prenses yanındaki bir elçiyle Türk topraklarına geldi ve bu elçi seyahati sırasında Kutlu Dağ'ın hikmetini ve Türklerin gücünün bu kayadan geldiğini öğrenmişti. Bunun tekine Çinli hükümdarların onlara en değerlisi yani kızını verdiğini, Türklerin de Çinli hükümdarlara değerli bir hediye sunması gerektiğini söyledi. Hediye olarak da Kutlu Kaya'yı istedi. Yoluntigin kayanın önemini unutmuş olacak ki onu değersiz addedip Çinlilere vermeyi kabul etti. Böylece kayanın etrafında ateş yaktılar, üzerine sirke döktüler ve nihayetinde kayayı parçalayıp Çin'e götürdüler.
Oradan da bu büyülü kayanın parçaları dünyanın her yerine yayıldı. Taşın götürüldüğü yerler de bereketlendi. Türk yurdu içinse işler tersine işlemeye başladı. Bolluk, bereket gitti, etraf sarardı. Gökyüzünün bile rengi değişti. Irmaklar kurudu, salgın hastalıklar çoğaldı. En sonunda dağ, taş, hayvanlar yani tüm yer, su hatta bebekler bile göç, göç diye haykırmaya başladı. Türkler yaşadıkları yerden göç etmeye mecbur kaldılar. Yer sularının göç haykırışları ne zaman duyulmaz oldu, Türkler orada yurt tuttular. Yeni yurtları Turfan bölgesinde. Acaba Anadolu'ya göç hikayesinden mi bahsediliyor? Yada taşı Türklere tanrısal bir şekilde ulaşan bir parça taştı. Bu büyülü taş Tanrı'nın Türklere armağanıydı ve hükümdarlar, kamlar tarafından kullanılabiliyordu. Kamlar yani şamanlar. Taşın özelliği tabiat olaylarına hükmedebilmesiydi. Bir anlatıya göre Yada taşı Nuh tufanından sonra Türklerin eline geçmişti. Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturduktan sonra Nuh büyük oğlu Yefes'e Cide ya da Yede taşı denilen bir taş verdi ve onu doğuya yolladı. Yani Yada taşı insanlığın ikinci başlangıcından bu yana Türklerin mirasıydı. Hmm. Şimdi bu taşı mı acaba hediye ediyor diyeceğim ama yok. Bir dakika tekrar bir bakacağım. Yada taşı bir dakika. Bir kayadan söz ediliyor. Burada Yada taşından söz ediliyor. Yada taşı ile ilgili en eski bilgiler Çin kaynaklarından gelmektedir. Tang Hanedanı tarihine göre dişi bir kurttan türemiş Nişibu adlı biri tabiata hükmedebiliyor, yağmur yağdırıp fırtına çıkarabiliyordu. Nişibu'nun iki tane de eşi vardı. Biri yaz ruhunun, diğeri de kış ruhunun kızıydı. Başka bir Çin kaynağında Hunlar idaresinde yaşayan bir halkın kahinlerinin büyülü bir taşa sahip olduğundan ve hava olaylarını kontrol eden kahinlerden bahsedilir. Anlatıya göre bu taş orduları yok edebilecek bir güçteydi. Türkler de bu taş aracılığıyla düşmanlarının üzerine yağmurlar, seller ve fırtınalar göndererek onları alt ediyorlardı. Türk halkları dağların ve onunla birlikte gördükleri kayalarla taşların kendilerini desteklemek, tarihlerini arttırmak için başlangıçtan beri orada olduğuna dair hikayeler anlattılar. Çünkü onlar sayesinde atalarının güçlerini arkalarında hissediyorlar, tanrılarıyla iletişimini sürdürebiliyorlardı. Dağ taşa saygılarını yitirmedikleri sürece de bu böyle sürüp gidecekti. Aa, çok ilginç. Gerçekten. Yani şey gibi bu taş, evet burada bitireceğim. Yani bu yada taşı araştırmak lazım. Ve bakın hani mesela mevsimleri, yağmurları kontrol etmek falan bundan söz ediliyor ya yani bununla da ilgilidir ya. Neden olmasın? Hmm. Çim biçme makinesi. Ne alakası? Yani bu great şeyi araştırmak lazım. Neler Turfan, son Turfan sözü. Ha, peki neresi acaba bu Turfan Ovası biliyor musunuz? Ben çok mesela açıkçası Türk mitolojisine hakim değilim. Yani şamanlıkla ilgili bilgilerim var ama yani hakim olduğum konulardan değildir mesela. Ben de buradayken bazen öğreniyorum. Teşekkür ederim.
38 değil, 37 numara Soulcate'in. Neyse. Erkek tercihim nasıldı ve ne değişti? Söyleyeyim ben eskiden, yani tamam karşıma çıkan iyi anlaştığım kişilere şey yapıyordum ama, yani mesela hep genelde öyle de denk geliyordu. 65-70 kilo falan oluyordu. Yani, zayıf erkekler oluyordu. Ama ne zaman ki iri kıyım bir erkekle çıktım, kendisi de yabancıdır. Yani ben 50 kiloyum, karşı taraf 100 kilo, 90 kilo gibi düşünün. Ondan sonra dedim ben böyle seviyormuşum. Ne değişti? Alın bu değişti mesela. Yani bunu seviyormuşum ben böyle. Kocaman dağ gibi adam. Dağdan taştan söz ediyorduk ya. Alın size dağ. Uygur özel. Bakın bu konuları bayağı bilenler de var tabii. Yani dağ gibi adam, pehlivan gibi adam. Artık öyle seviyorum. Tam şeyden söz ettik. Türklerdeki dağın önemi, taşın önemi. Taş ben oluyorum. Dağ adam oluyor. Ya da yer ben aslında su da ateş erkektir, su kadındır. Gökyüzü erkektir, toprak kadındır. Yani size birkaç böyle ipucu, biraz ezoterik ve elementlerle ilgili konularla ilgili ipuçları. Ya 1,90 olabilir. Çok da uzun olmasına gerek yok. Yani 1,80, 1,85 de kabul ederim. Ufacık bir kadınım zaten ben. Ay. Evet, şimdi Katılı açıyorum. Yani birazdan Katıl'da canlı yayınlar yapacağım. Hadi bugünün şerefine eee, for Europe and United States, you can join my channel. You can join my YouTube. I'm waiting. Evet, bugün şey neleri yapıyorum? Savaşçıları da yapacağım. Yani ama böyle 5-10 dakika falan hani ihmal etmiş olmayayım. Ha, Nuh tufanı. Yani şey Ağrı Dağı da olduğu söz ediliyor ya yani Nuh'un gemisinin orada olduğunda. Evet. Neyse şeye geçiyorum. Üyelik yayınlarına. Hadi gelin. Katıla gelin. Madem hoşunuza gitti devamı var. Çok daha eğleneceğiz. Bayağı eğleniyoruz oralarda. Görüşürüz. Kapıyorum. İyi geceler.